Türkiye haritasıyla beraberiz ve Neoplan'la Tekirdağ'dayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada başlamak istedim. En yakın konumlardan bir tanesi. Buradan bir yolculuk yapacağız. Gördüğünüz üzere yolcularımızı da aldık. Anım abla da burada. Ondan sonra evet. Ufaktan yolculuğumuza başlayalım. Bu arada bir yayın kontrolü yapmam lazım. Şu anda sesim geliyor gördüğüm kadarıyla. Bir bakayım. Evet, şu an canlıdayız. Herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Şu anda yok. Evet. Hayırlı yolculuklar. Hadi bakalım şöyle gidelim. Bu arada gidelim dedim ama nereye gideceğiz? Bir kere bir İzmir yapalım. Hadi bakalım. Ona yük alınabiliyor mu bilmiyorum bu arada. Bilen arkadaşlar varsa beni uyarsınlar bu konuda. Şu şeyi açtım bu arada. Söyle adını. Adaptif sabitleyici falan. Bu tarz şeyleri açtım. Bu arada çok iyi ya. Bakar mısın arkadaş? Şu süspansiyona bak. Evet. Şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar, bu arada nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Bir iki gündür yayın yapamadım. Aslında yayını birkaç gündür yapamıyorum. Birkaç gündür de YouTube'a video da atamadım. Nedeni bilgisayarımın kasasını indirmem ve de sıvı soğutma sistemine geçmiş olmam ki bugüne kadar değildi. Onların neticesinde birazcık bana iş çıktı. Tabi onları bekledim, kargo süreçleri falan derken yayına çıkamadım. Şimdi basıyoruz. Oy lan oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bu arada bastık gidiyoruz. Harbiden Tekirdağ çıkışı da böyledir bu arada. Henüz Türkiye haritası tam manasıyla gelmedi. Bu şu anda yapımcıların yapmış olduğu, Türk yapımcı arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir harita modu. Ben de oradan indirip kurdum. Ruatto Black Sea olarak Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kırklareli var mı hatırlamıyorum. O bölgenin olduğu yerler var. Lakin diğer noktalar yok şu anda. Arkadaş bu da ne gidiyor ya? Bu arada muhabbete daldık. Bastık gidiyoruz yani. Hacı kardeş. Ne yapıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Her neyse. Bu arada şu mikrofona bir bakayım ya. Biraz uzakta mı kaldı? Evet. Ay. İşte bak. Bu da size ders olsun arkadaşlar. Eğer yoldayken başka şeyle ilgilenirseniz sonuç bu. Tabi bizim denetimli işimiz yok şu an be kardeşim. Devam. Hadi bak. Bu arada İstanbul'a giderken bu var. Ya bu şeyi açtım işte böyle. Aha. Ne yapıyorsun be kardeşim? Manyak dolu ya. Tabelanın bir aynısını yapmışlar. Çok kısa süre bir şeye bakacağım. Efendim bir saniye. Evet, bu arada başarılı. Şuna bakayım. Evet, bunda da bir sıkıntı göremiyorum. Evet. Devam.
Şöyle bir yolculuk yapalım. Herkes çayını kahvesini alsın arkadaşlar. Hatta çok da abartmayalım gazlama işini. Şöyle bir 90 yapacağım. Bu arada HGS etiketimiz de var ön camda gördüğünüz üzere. Biz HGS'den geçebiliyoruz. Tırcı arkadaşı bir sollayalım. Çok güzel. Önde gördüğünüz üzere etiketim mevcut. Bu mod yapımcı arkadaşları tebrik ediyorum harbiden. 10 numara yapmışsınız ya. Tabelalar turuncu değil yalnız. Olsun. Onlar maviydi ama. Güzel bu arada yani. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, sabitlemeyi açtım şu anda. Sana tısır tısır gidiyor ya. Burada oldukça fazla EGS var. ...188 TL ödedik, iyi. Onda bir şey yok. Şöyle bir geçelim. Benim lambalarım yanıyor mu ya? Heh. Gördüğünüz üzere kameralı ayna sistemimiz var. Aynı TOG gibi. 90'ı geçmeyeceğim ya. Şöyle bir gidelim ya. Adaptif hız sabitleyici var. İşe yarıyor mu çok merak ediyorum. Şu arkadaşı bir geçelim. Heh. Şu öndekini yetişebilirsem. Sana abi esnemeye bak ya. Neoplan ya. Neoplan'ın kendi direksiyonları da vardı ama beğenmedim pek. Onun dışında çok güzel mod gerçekten. Nasılsınız ablalar? Gençler yani yapıyorsunuz bu işi be. Mod işinden anlıyorsunuz gerçekten. İca. Hop. Şöyle orta şeritten gideyim biraz. Biz öndekilerine yetişeceğiz dedik ama bastı gitti adamlar ya. Şöyle bir yüz yapayım. Anasını oğlum beni ya. Heh. Bu arada araç 6 ileri. Tam olması gerektiği gibi. Sana arkadaş. Beşik gibi sallanıyor kerata. Şöyle bir girelim. Evet. Ankara yolu. Otobandan akıyoruz. Bundan sonraki bölümlerde gitmemi istediğiniz yerler, noktalar varsa onları da yorumlarda paylaşın. Bu arada arkadaşlar sohbette de eşlik edebilirsiniz. Oraya bir yere yazın yani. Oo, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne geldik bu arada. Gayet iyi, evet. Çizimler, mizimler. Bakalım. Bundan oldukça kez fazla geçmiş bir kişi olarak
ne kadar benzediği konusunda yorumumu yapacağım size. Bu noktada bayağı da benziyor. Yalnız o betonlar belki bilmiyorum biraz bana farklı geldi ama onun dışında bayağı adamlar yapmış yani. Oyuna bayağı yenilikler de geldi tabi bu arada. Şerit takip asistanı falan da şu an bunda yok büyük ihtimalle. Mod olduğu için ama tırlarda var. Bundan sonraki tırlarla da seferler yapabiliriz arkadaşlar. Çalışıyor galiba ya. Kendi kendine bir atraksiyona girdi demin ama. Bu arada köprüyü geçmek bu kadar sürüyor gerçekten. Bu süratlerden de ziyade 120-140 arası da gitseniz uzunca bir köprü. İki yakayı birbirine bağlayan çok büyük bir köprü. Gerçekten İstanbul'da eğer karşıya geçeceksem kesinlikle buradan gidiyorum yani. Size öyle söyleyeyim. Çünkü sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Diğer noktalardan artık şehir içine girmek, işte köprü şu kadar pahalı, yol şu kadar pahalı hesabı yapmak da saçma oldu artık. Çünkü yaktığımız yakıtın litresi de artık 45-50 lira olduğu için 4 litre yakıt fazladan yaksan trafikte verdiğin ücrete tekabül ediyor zaten aşağı yukarı. O yüzden gerek yok. Ne eziyet çekelim, ne arabamız eziyet çeksin, ne biz eziyet çekelim, ne de vakit kaybı yaşayalım. Tamam biraz dolaştıran bir yol ama gerçekten bu yol işini kolaylaştırıyor. Bakına gittiğimiz bir yol. Bak bu arada adaptif çalışıyor şu anda görüyorsunuz. Benim hızlı ayarlanma gerek yok yavrum. Zaten onlar şimdi basınca gidecek. Hadi bakalım. Mini Cooper. Bir İzmir yapmayalım mı ya? Tekirdağ İzmir seferimiz. Güzel yapmışlar. Haritanın buradan sonraki kısmı zaten normal oyunda da yoktu. Onun da geleceği yönde bu arada bilgi aldım. Gördüğüm kadarıyla. İlerleyen süreçte bakalım. Yapmaları lazım. Sonuç itibariyle büyük bir kitle şu anda Türkiye'de ve TS2'nin büyük bir kitlesi var Türkiye'de öyle söyleyeyim daha doğrusu. Bununla gelmesini istediğiniz modlar varsa arkadaşlar onları da yorumlarda belirtin. Otobüs modu, araba modu ne olursa bütün belirttiğiniz modlarla bölümler çekeriz yine yayınlar yaparız. Bilginizde olsun. İleriden bu arada sağa gireceğiz. Şöyle bir tıs tıs. Neoplan'ı her zaman sevmişimdir. Sesi duyuyorsunuz ya. Evet, hadi bakalım. Bizim EGS'miz var arkadaş. Ya buradan 30'a geçmek gerekiyor da. Hadi bakalım. Veriyoruz ayarı. Haydi koçum. Şöyle bir 103 falan yaptım. Şimdi yine sağa gireceğiz gerçi. Bolu yoluna doğru. Bu arada bunda da çalışıyormuş. Sakarya. Yanlış yerden girmişim bu arada. Ama onu anlayamadım ya. Biraz da muhabbete daldım.
Yollar çok kaliteli ya. Yine bir köprü. Osman Gazi Köprüsü galiba. Çok iyi ya. Gerçekten kullanmış olduğum kadar hissiyat var. Ne göreceğiz o? Neredeyse takla atıyorduk ya. Pardon polis amca. Pardon. Şöyle bir yola çıkalım. Bizi ne yaptı, ileriden mi döndürdü anlamadım ki. Bir şeyler yaptı ama neyse. Evet, malum Kocaeli sanayisiyle meşhur. O ne yapmış onu anlayamadım ben. Şimdi biz bir yeri kaçırdık diye bir sürü yolu geri mi döndürüyor? Sanki öyle oldu. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aslında geri dönebilirdim ama dedim trafik canavarlığı yapmayalım. Biraz basayım bari. Aslanım benim be. Bu arada yakıtımız var. Sağdan devam. Benim anladığım bu yoldan bizi şimdi geri döndürecek bu arkadaş. Bir navigasyon faciasında daha beraberiz arkadaşlar. Yani ya ben yanlış anlıyorum şu an. Burada da otomatik geçiş var. Devam. Evet. Ha, şuradan dönelim. Of. Döner dedim ama. Neyse. Hadi devam. Bari buraya girmeyedik ya. Neyse. Paradan yana sıkıntı yok. Malum mod save olduğu için arkadaşlar yapacak bir şey yok. Metro seyahatle. Bak ben bunları çok şey yapamadım. Haritada bir garip hissettirmeye başladı benim. Yoksa ben mi eskidim ya? Hop. Bizden tır şoförü olmaz mı yoksa? Yoksa pardon, otobüs şoförü. Eskidik arkadaşlar, ondan oldu. Çoktan bir yerde oynamıyorum yani gerçekten. Biraz daha hikayeli oyunlara takıldığım için biraz paslanmışım gerçekten. Ama sohbeti en güzel oyunlardan bir tanesi bu. Ve de Türkiye. As bayrakları, as. Şu ara hızlı geçeyim biraz. Bir basalım bakalım.
Farlar açık mı ya? Heh. Yani hiç lambalar yanıyor gibi hissedemiyorum yani. Biraz da gündüz olmasından herhalde. Hadi bakalım. Aslan parçası. Koçum benim be. 140'a kadar geldik. Demek ki daha bassak gidecek arkadaşlar. Bizim Osman Gazi Köprüsü'nden gidiyor olmamız lazım. Büyük ihtimalle oradan karşıya geçirip aşağı indirecekmiş. Kocaeli Ağır Sanayi. Neyse manayla Kocaeli'de turlamış olduk. Bak şurası mesela kafa karıştırıcı. Ben buradan döndüm ben değil mi? Zaten tabelaları takip etsem gidecekmişim. Navigasyona bakmayacağım bundan sonra. İzmir'e bakacağım. Hadi bakalım. Bismillah. Diyor makina be. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz arkadaşlar. İyi de oldu biliyor musun? Işıklı ışıklı bak köprünün ışıkları da gelmiş. Oh. Şu oyunda bu kadar güzel köprü var mı ya? Allah'ını seversen. Yük gemileri. Bu arada şöyle yapalım. Bunda şu an şey de var. Arkadaşlar iyi miyiz? Vay be. Şimdi kanımı dörttürdü bak. Şu arkadaşı bir tokatlayalım. Gidiyor. Evet. 400 kilometre bir yolumuz var. Akşamlı oldu. Ben akşam yolculuklarını çok severim. Buradan da geçeriz gerçi. Tıs be. Hadi bakalım. Şöyle bir toparlanayım. Evet. Gayet güzel şekilde akıyoruz. Bak bu şerit takip asistanının böyle bir garip özellikleri var arkadaşlar bu arada. 400 kilometre yolumuz var. Daha yakıt almamızı gerektirecek bir durum görmüyorum ben. Biraz daha gidelim bakalım.
Orada anlık yakıt tüketimini açtım. Tabi normal. 30 litreleri görür. Çünkü ağır bir ayak. Taşıt. Oo, Ayde'de de çıkmış yıldızlar. Oyunun gerçekten ortam muazzam olmuş. Türkiye haritasıyla zaten bir başka gurur duyuyoruz. Türkiye'de biraz tacılık da yapmamız lazım. Bu arada arkadaşlar, anılar da anlatabilirim size. Askerlik anıları. Da şuraya bir girelim ya. Aslında gerek yok ama bir inceleme olsun. Oksijen. Bu arada bunlar gerçekten var arkadaşlar. İsmi de oksijen. Şuradan gireyim ben. Muhabbete daldım yine. Ben çünkü bu yollara gittiğim için kendim de. Bu arada tırcı mırcı değilim de. Kendim de gittiğim için harbiden bunları görüyorum. Birebir yapmış adamlar. Bolu Mengen Türk mutfağı. Burada ne var? Var mı gidecek? Bu korna olmamış. Bolemnur Konfor Tesisleri Konfor. Yöresel ürünler pazarı. Evet, ileride Shell var. Normal. Genelde böyle hep Shell olur zaten. Benzini Shell'den, aklı kelden arkadaşlar. Şuradan bir yakıt alalım şöyle. Otoboka 4 yakmasan olmam ya. Şöyle fullleyelim. Mazotun litre fiyatı 37, iyi. Gayet iyi. Şu andan daha ucuz. 7.000 liracık. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, bu ihtiyacı olan varsa insin. Ya bunu ne yaptınız beyler böyle ya? Gözünüzü seveyim. Ne yaptınız bunu? Bu arada bununla mıydı ya? Evet. Ya bunun içine giremiyoruz ama şöyle incelememizi yapalım. Evet arkadaşlar. Telefonla oynayan var. Gayet güzel olmuş. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Bir reklamımız olsun ya. Biraz hızlı gidebiliyor muyum burada? Galiba gidemiyoruz. Burada fotoğraf ayarları güzel. Şunlara bir ayar yaparız. Bakalım. Cam göbeği. Evet, güzel. Da güzelmiş ha. Tam şöyle bu kalsın. Geçiş. Evet. Doygunluk. Tamam ya, bu çok iyi. Bu şekilde çekelim. Çok da yakışıklı duruyor ya. Bakar mısın? Makineye bak. Haydi. Kaldığımız yerden yola devam arkadaşlar. Yakıtımızı aldık. Arkamdan da araç geliyor galiba ama bakmadım ya. Neyse, devam. Yakıtımızı da fullledik. Oo, süper. Bu arada ben arkadaşlar askerlik anısı anlatabilirim. Neden? Çünkü yaptım. Bundan 5 sene önce herhalde. 4-5 sene oldu. 5 sene diyelim biz ona. İlk askerliği Acemi Birliği'ne Manisa'da yaptım. Alaşehir'de. Meşhur Acemi Birlikleri bilirsiniz. Manisa, İzmir. Oralarda vardı. Oraya ulaştırma olarak gittim. Aslında inzibat olarak. Askeri inzibat. Tabi o zamanlar daha zayıfım.
Neyse zaten zayıfladık. Her neyse orada zayıfladık yani. Orada bir 30 günüm geçti. 30 günlük süreçte tabii askerlik acayip bir şey yani. Böyle nasıl diyeyim size? İlk gece zaten böyle bir otobüste gittim ben, işin gerçeği. Neden böyle gittim? Arabayla gidemem mi? Götüremezler miydi? Böyle bir imkanım var mıydı? Tabii ki var. Fazlasıyla zaten arabam vardı. Kendi şahsi arabam vardı. Ailem de götürebilirdi. Lakin ben o ayrılığı askerlik kışlasının önünde değil de otogardan halledip bir an evvel işe alışmaya baktım. Öyle söyleyeyim size. Her neyse biraz daha hızlı düşüreyim bunları. İşte gün geldi. Öyle bir Temmuz ayıydı herhalde, yanlış olmasın. Tam yaz dönemi. Sıcaklar. Korona da yeni böyle. İlk senesi. İşte 6-7 ay olmuş. Yeni yayılmaya başlamıştı böyle. Her neyse. Bu arada yoldan dikkat edemiyorum. Her neyse. Gittim askeriyeye. Gece hatta otobüsüm 12'de kalktı. 12'de bindim. Metro muydu? Pamukkale miydi? Tam emin değilim. Metro olabilir bu arada. Metro galiba. Metro aynen. Metroya bindim. Yine böyle bir araba. Neoplan olması lazım. Ondan sonra bu arada adaptif far da var bu arabada büyük ihtimalle. Oynuyor çünkü. Gece yolculuktayım. Uyuyamıyorum tabii, yani uyumaya çalışıyorum. Cebimde bir tuş telefon malum. O zamanlarda oldu, şimdi olduğu gibi yasaktı. Tuş telefonla gidiyorum. Asker hattı da var. Sivil hatta var. Yasak ama yapacak bir şey yok yani. Sivil hattım da yanımdaydı. İşte yolda aradığım insanlar oldu ama zor yani, konuşmak da istemiyorsun. Gece gidiyoruz. Ondan sonra yola çıktık, böyle gidiyorum, otobüsteyim. Uyuyamıyorum, klima açık ama ter atıyorum yani, soğuk soğuk, o stresten artık. Böyle işte feribotta karşıya geçtik Çanakkale'den falan. İzmir yolu malum, aynı böyle bir yol. Ben Çanakkale üzerinden gittim. Her neyse. Feribota bindik, indik, tekrar bindim otobüste. Sabaha kadar işte böyle yarı uyanık. Nereye vardık ilk? İlk Manisa'ya vardım. Manisa'ydı zaten otobüs bileti. Oradan Alaşehir için ufak bir otobüste, minibüs gibi bir şeye daha bindim. Oraya götüren. Ona da bindim. Böyle elimde çanta, işte kafam sıfıra vurulmuş gibi. Ben dedim sonradan bununla uğraşmayayım. Ona istinaden saçları da kırptırdım. Öyle söyleyeyim size. Kestirdim yani. Velhasıl Manisa Alaşehir'e vardım. Daha otogara vardım. İnzibatlar oradaydı. Askeri inzibatta nedir arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim ben size. Burada bir duman atıyor ya. Ne olmuş? Yangın var. İnzibatlar arkadaşlar asker kaçaklarını, askerler toplayan birimler. Bu tarz görevleri var ki ben de inzibat olarak gittim oraya ilk başta. Burada yangın çıkmış. Allah yardımcın olsun kardeş. Her neyse. İnzibatlar bizi aldı. Böyle ben tabi o Alaşehir otobüsüne bindiğim zaman birden fazla askerin de aynı otobüste olduğunu anladım zaten. O psikolojidesin ama hala ortamın farkındayım. Bir sürü insan var. Saçlarımız hepimizin kısa. Genç çocuklar. Çoğu benden ufak. Ben yaşım vardı o zaman da. Neyse. Okul şarttı. Okuldan dolayı ben biraz geç gittim. Her neyse. Daha indim. Alaşehir'de yakaladı inzibatlar. İşte nereden geliyorsun, ne yapıyorsun? Hemen dizilin sıraya. Daha orada başladık. Sıra olun. Bilmem ne. Daha bilmiyorum tabii. Sağa dön, sola dön bilmem ne orada yok tabii ama daha orada sıra oldu. İşte saydılar falan. Bindik. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Bizi birliğe götürdüler oradan. Ya ben de oradan nasıl gideceğimi düşünüyordum. Benim için iyi oldu işin gerçeği. Şöyle bir handikap var. Telefon tuşlu ama sivil hat olduğu için yine ben tribe girdim o. Lan ne yapacağız falan. Çıkaramıyorum çünkü içeride askeri inzibatlar kullanıyor. Aracın içinde de bir inzibat var. Arkada o yolcuların olduğu kesimde. Bu arada Balıkesir'e gelmişiz arkadaşlar. Şöyle bir sola ufaktan gireyim. Neyse. Böyle bir doğrulayayım.
İşte bir ara öne doğru baktı çocuklar. Onlar da genç çocuklar. İnzibat dediğime bakmayın. Bunlar da askersiz bizim gibi. Görev var. Neyse o ara değiştirdim hattı. Ötekini işte cüzdana koydum, böyle gizli bir yeri vardı. Ondan sonra birliğin orada indik. Birliğin orada indik. Bizi indirdiler. Daha yer asker yani. Kapının önünde bayağı mahşer meydanı gibi. Yani ilk söylediğim şey şuydu. Ben niye buraya geldim? Benim burada ne işim var diyorsun. Cidden bunu diyeceksiniz. Her giden arkadaş için söyleyeyim. Ve de gidecek arkadaş için söyleyeyim. Bunu kendine söyleyecek. Bunu söyle. Emin olun yani. Bunu diyeceksiniz. Benim burada ne işim var? Benim bu arada bedelli yapma imkanım da vardı arkadaşlar. Ben 6 ay yaptım. Nedeni şu. Ben askerliği yaşamak istedim yani. Bunun için kilo verip gittim hatta. Deli misin diyen olabilir. O herkesin kişisel tercihidir. Kimse kimseye karışamaz. Saygı duymak zorundasınız. Ben askerliğimi yapmak istedim. Gittim. Mahşer meydanı gibi. Ya su bulamıyorsun. Bu arada gidecek arkadaşlara, kardeşlerime tavsiye, yanınızda su alın arkadaş. Orada su sıkıntısı olacaktır ilk gün. Sıcak suyu, yani sıcak su dediğim normal dışarıda satılan suya ulaşmam bile 3-4 saatimi aldı. O kadar bir kalabalık. Aşı yapılıyordu çünkü. Korona ile alakalı aşılar zaten olmadan önce yaptırıp gidiyorsun da oraya gittiğimizde de işte bir takım aşılar oldu. İşte neydi hatırlamıyorum. Kızılay çadırı gibi çadırlar vardı. Orada aşılar yapıldı. Böyle çadır çadır geziyorsun. Aşı ola ola ilerliyorsun. Ve seviye seviye atlattırıyorlar sana. Neyse. Aşıları olduk. İşte öğle yemeği oldu zaten. Öğle yemeği saati geldi. İşte saydılar bizi. Topladılar yine bir araya. Yemeğe gittik. Ama yemek yemiyorum ya. Yemekte tavuk çıkmış şöyle, fırında tavuk. Güzel bir yemek yani. Yemekler de bu arada firmalar tarafından yapılıp askeriye geliyor. Yani askerlerin yaptığı bir yemek değildi. Alaşehir'deki. Yemeği yiyemiyorum yani. Boğazımdan geçmiyor. Moralim bozuk. Ulan ne yapacağım diyorum. Hani bir an evvel diyorum ki şimdi bir koğuşumuza kavuşalım. Hani bir düzenimiz otursun. Bir şekilde alışır devam ederiz diyorum. Neyse yemeği yedik. Tekrardan içtima gibi bir şey oldu. Oradan tekrar eşyaların olduğu bölüme gittik. Tabii yine bekliyoruz yani. Sıra var çünkü. İşte gittik, kaç giyiyorsun diyorlar. Rap rap önüne atıyor. İşte 44 ayakkabı mesela diyorum. XR işte tişört diyorum. Neyse ona göre gömlek veriyor. İşte ona göre pantolon veriyor. Rap rap atıyor. Orada deneyemiyorsun zaten. Alıyorsun dışarıda hemen giyiyorsun. Velhasıl botları aldım. Diğer gömlekleri aldım. Tabi orada giyme şansım yok şak diye. Dışarıda giymeye çalıştım. Giydim. Ama bot tam ayağıma uygun. Uygun, sıkıntı yok bu arada. Lakin vuruyor. Arka tarafı vuruyor. Ulan değiştiremiyorum. Topuğum acıyor. Yürüyemiyorum. Acı çekiyorum yani. Bir takım spor ayakkabı da vermişlerdi ama giyemiyorsun. Onu veriyorlar bilirsiniz. Neyse. Ya işte en son bu eşyalar yapıldı. Onları da bir imza attık. Yanlış olmasın. İşte bir ara kimlikleri teslim ettik. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir aramalar oldu içeride. Yani daha girişteyken arama yapıyorlar bu arada. Onu söyleyeyim. Telefonum varsa direkt telefonu alıyorlar. Benden tuş telefonu da almışlardı ilk girişte. Onu da söylemeyi unuttum. Tuşuyu bile alıyorlar. Bazı birlikler yapıyor mu? Diğer birlikler yapmıyor mu? Ben Manisa'da bunu yaşadım. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şarj cihazına kadar da alıyorlar. Daha sonrasında belli telefon noktaları vardı. Orada telefonu sürekli şarjda kalıyor. Akşam belli saatlerde o telefonunu gidip alabiliyorsun. Onun etiketi oluyor, bir şey oluyor. Öyle bir durum vardı bizim askerlik yaptığımız yerde. Neyse, dediğim gibi son bir ikindi vakti falandı. Biz yine bir toplandık. Yine sayımlar var ama çok kalabalık. Mahşer meydanı gibi. Zaten korona sonraki dönemde bütün celpler de birikmiş böyle. Her yer asker. Neyse akşam oldu. Hala bir şeyler yapılıyor. İşte bir şeyler sayılıyor. Bu nereden geldi, o nereden gidiyor falan filan. Gidenler bilir. Akşama kadar bu sayımlar sürdü. Kayıtlar neyse işte. Tam saat 11'di. Koğuşlarımız belli oldu. Koğuşlarımıza gittik, eşyaları bıraktık. Ya ben yatağa kafayı vurduğumdan sonrasını hatırlamıyorum.
Zaten gece uyuyamamıştım. 5-10 dakika sonrasında zaten dalmışımdır büyük ihtimalle ama kafam nasıl? Ulan diyorum ne arıyoruz burada falan. Onu bile pek düşünecek halim yok yani. Her neyse sabah oldu. O topuklarım da acıdı yani. Gün boyunca acıdı. Vuruyor anasını satayım. Çözüm yok. Ya bunları meğer arkalarını ezmek gerekiyormuş arkadaşlar. Herkesin ayağına vurmaz ama bizim ayaklar biraz narin olduğuna yapı olarak vatka da alın demişlerdi, almıştık, vatka koydum falan ama daha da sıkıştı. İlk yaraya aldığı için daha da acımaya başladı. Sonra ben bunları parke taşla ezdim arkalarını. Bildiğin arkaları sert, böyle çok sert bir deriden yapılmış bunlar dayanıklı olsun diye. Her neyse ama çözüm yok, ayaklar bir kere yarayı yedi. Her hareket ettiğimde acı çekiyorum. Neyse böyle bir hafta falan idare ettim ben aşağı yukarı. Bir hafta bildiğin topuklarım kanamaya başladı yani arkaları artık. Sonra revirde de sıra almıştım. Revirde sıra geldi. Gittim. İşte böyle böyle. Ondan sonra bana terlik istirahati verdiler. Yani o zaman spor ayakkabı giyebilirsin dediler mesela. Spor ayakkabı giydim. O şekilde rahatlamıştım. Bayağı zaman onun acısını çektim yalnız arkadaşlar. Sonra o süreçte bir hastalık oldu bende artık. Korona mıdır? Ama korona olduğunu da sanmıyorum. Çünkü koronayı belirtilerini gösteren bir durum yoktu. Lakin Acemi Birliği'nde öyle bir sıkıntı var ki çok kalabalık. Gelen giden belli değil dediğim gibi. İşte sabahları temizlik oluyor ilk başta. İlk uyandığınızda sabahları temizlik var. Mıntıka temizliği. Herkesin sorumlu olduğu bir bölge var. Oraya gidiyorsun. Bunlar tabi belirtiyorlar sizlere. Acemi Birliği bildiğiniz askerlik değil aslında. Orada sadece 30 günlük temel eğitimi alıyorsunuz. Sabah mıntıka temizliğinizi yaparsınız. Ondan sonra kahvaltı olur. Kahvaltıdan sonra bir içtima olur. Ondan sonra eğitime başlarlar. Eğitim dediğim ilk eğitimleri size söyleyeyim bak arkadaşlar. Sağa dön, sola dön, geriye dön. Bu kadar. Ciddiyim. Sonra size marş ezberletecekler. Marşlar var. Hadi zevkli oluyor. Güzel gerçekten. Biri bir salaklık yapmazsa ceza yemezseniz gayet iyi. Öğlen oluyor. Öğle yemeğine gidiyorsun zaten. Ondan sonra tekrar devam. Akşam zaten 4-5 gibi bitiyor eğitimler. Ondan sonra bir de akşam yemeği yiyorsun. Akşam yemeğinden sonra serbestsin. Eğer bir şey yoksa son içtimalar var tabii. Yat içtimaları falan. O 1-2 saatlik süreçte işte telefonla mı konuşuyorsun orada? Ankesör telefonlar da vardı ki ben onlarla da konuşuyordum. Muhakkak yanınıza kart alın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Lazım oluyor. Olmaz demeyin. Her şey başınıza gelebilir. Telefon şarj edemezsin, bir sıkıntı olur. Bunların hepsi mümkün. Her neyse. İşte onlarla konuşuyordum falan. Ailemle konuşuyorum işte iyiyim. Haberleri olsun diye. Ya bu 30 günlük sürecin ilk haftası hep böyle geçti diyebilirim ben size. Genel itibariyle sağa dön, sola dön. Basit tüfekle alakalı bilgiler verildi. Ezberlenecek bilgiler vardı. ANTK vardı. Askeri nezaket ve terbiye kuralları. Bunları öğreneceksiniz. Kaç madde olduğunu hatırlamıyorum şu an ama ismini unutmamışım bak. 4-5 sene geçmesine rağmen. Neyse benim 30 günüm bu şekilde geçti arkadaşlar. Orada da uçak mı var? Ne var anlamadım ya. İzmir'e de geldik zaten. Bu şekilde bir durumumuz oldu. 30 günlük sürecim böyleydi yani hemen hemen. Yani orada son bir haftası kadar zaten artık şeyi bekliyorsunuz. Töreni. Ne töreniydi unuttum şimdi ismi aklıma gelmedi ya. İşte silahla yapılan bir tören var ya. Tezkere değil de. İşte nereye çıkacağınızla alakalı bir şey. Şimdi unuttum bak dilimin ucunda ama aklıma gelmedi. O törene bir hazırlık yapıyorsunuz. İşte silahı nasıl tutacağınız, ne konuşacağınız. Bununla alakalı size bir takım eğitimler veriyorlar. Sonra onu da yaptıktan sonra zaten çıkan yere gidiyorsunuz bir daha. Bundan sonraki anıyı da devamını size bir sonraki bölümde yani yayınımda ETS2 yayınında anlatacağım arkadaşlar. Zaten geldik buraya. Adettendir. Biz yine çekici parkına bir girelim. Bir sonraki bölümde de
kaldığımız yerden devam ederiz. Bu tarz anılı videolarının gelmesini isterseniz arkadaşlar beğenmeyi, yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. O şekilde size söylemiş olayım. Burada ne varmış? Scania varmış. Bir girelim. Kardeşim bize Scania'dan iyisi var ya. Evet. Bir Scania galerisinin önünde son bitirişimizi yapmış olalım. Şunu da bir stop edelim. Her neyse arkadaşlar, dediğim gibi sonraki bölümde yine anılarımla beraber farklı bir mod gelmesini isterseniz bunları da yorumda beyan edersiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sen kalın.